Stoa Focus'a hoş geldiniz. Bu videoda 2025'te yalnızca kendinize odaklanarak içsel huzurunuzu bulmanıza yardımcı olacak 10 Stoacı dersi keşfedeceksiniz. Bu derslerle kişisel gelişiminize öncelik verirken dayanıklılığınızı artıracak, zorluklarla daha güçlü ve dengeli bir şekilde başa çıkmanın yollarını öğreneceksiniz. Bu 10 stoacı prensip sayesinde dikkatinizi gereksiz şeylerden uzaklaştırarak gerçek anlamda neyin önemli olduğunu fark edeceksiniz. Öz disiplini benimseyecek, içsel barış ve öz denetim zihniyetinizi geliştireceksiniz. Her bir ilke, hayatınızı değerlerinizle uyumlu bir şekilde yaşamanız için sizi yönlendirecek, öz saygınızı güçlendirecek ve yolculuğunuzda sağlıklı sınırlar koymanıza yardımcı olacak. Bu stoacı uygulamaları hayatınıza entegre ederek hem bir güçlenme hem de derin bir tatmin duygusu elde edeceksiniz. Gerçekten önemli olana odaklanarak özgürlüğü keşfedecek, sarsılmaz bir güven inşa edecek ve amaca dayalı özgün bir hayat yaratacaksınız. Başlayalım. Biliyor musunuz? Arzuların büyüsü sadece var olmalarında değil, aynı zamanda yolumuzu sürekli genişletip netleştirmelerinde de yatıyor. Bunu hissediyor musunuz? Daha da önemlisi, kendinize inanıyor musunuz? Bugün istediğiniz şey olabileceğinize veya başarabileceğinize inanıyor musunuz? Sizinle 2025'te hayatınızı değiştirebilecek 10 dersi paylaşmak istiyorum. Ama önce sadece kendinize odaklanın dediğimde, bencillikten veya başkalarını yok saymaktan bahsetmediğimi açıklamama izin verin. Tam tersine işinize, ailenize ve dünyaya verebileceğiniz en önemli hediye kendinizin en iyi versiyonu olmaktır. Bunu yapmak için kendi işinize ve kendinizi inşa etmeye odaklanmaya başlamalısınız. Bu yüzden durun ve 2025'te sadece kendinize odaklanmanıza yardımcı olacak 10 stoacı dersi keşfetmeye hazır olun. Eğer bu mesaj benimle rezonansa giriyorsa, yalnızca kendime güçlü bir olumlama olarak odaklandığımı belirten bir yorum bırakın. Her bir ders 2025'te kendinizin en iyi versiyonu olma yolunda bir mücevherdir. Ders 1. Kendini keşfetme ve değerli olma yolculuğu. Kendini keşfetme ve değerli olma yolculuğu, İnsanların genelde şeylerden ziyade, şeylere ilişkin görüşlerinden kaynaklanan rahatsızlıklarla doludur. Epikurus'un bu sözü, kendimizi algılama şeklimize ve dış koşulların sürekli değiştiği bir dünyada, çevremizdeki dünyaya nasıl tepki vermemiz gerektiğine dair güçlü bir hatırlatmadır. Koşulsuz bir durum sürdürmek, dengeye ve iç huzura ulaşmanın anahtarıdır. Her varlığı kapsayan bir enerji, sevgi dolu bir anlayışla sizi destekler. Kim olduğunuz veya nerede bulunduğunuz önemli değildir. Bu, her insanın içinde taşıdığı koşulsuz değer kavramıdır. Ancak günlük yaşamda bu gerçeği sıkça unuturuz ve değerimizin başarılar, koşullar ya da başkalarının görüşleriyle ölçülmesine izin veririz. Gerçek şu ki, değeriniz dış koşullara bağlı değildir. Doğal ve ebedi olarak vardır ve dünyadan onay gerektirmez. Ancak insanlar duygularının koşullar tarafından dikte edilmesine eğilim gösterir. Örneğin bir aile toplantısına katıldığınızda herkes neşeli bir atmosfer beklerken alan sıkışık ve yeterli koltuk yoktur. Sevdiklerinizle bağlantının tadını çıkarmak yerine rahatsızlığın zihninizi ele geçirmesine izin verebilirsiniz. Bu görünüşte basit durum, dış koşulların ruh hallerimizi ve eylemlerimizi nasıl etkilediğini açıkça gösterir. Stoacı felsefe, bize kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmamızı önerir. Bu da tutum ve tepkilerimizdir. Dengeyi korumak için duygularınıza dikkat etmeli ve onları ayarlama alışkanlığını geliştirmelisiniz. Bu, koşullar tarafından yönetilmek yerine, iç huzurunuzu koruyacak şekilde nasıl tepki vereceğinizi seçmek anlamına gelir.
Şüphe, temel bir sarsıcı faktördür. Koşulsuz değer, şüphe, gerçek doğanıza aykırı bir şeye inandığınızda ortaya çıkar. Sevgi ve öz saygı gibi gerçek değerlere odaklanarak şüpheyi daha oluşmadan yok edebilirsiniz. Hayat, sizi sürekli olarak genişlemeye ve kendinizin daha iyi bir versiyonu olmaya zorlar. Ancak bu büyümeyle uyum sağlamak, pozitif bir titreşim durumuna odaklanmayı gerektirir. Bu da, kendinize olan sevinç ve gururla bağlantılı duygular içerir. Küçük bir bahçeye baktığınızda, bitkilerin zorlu koşullarda gelişemediğini fark edersiniz. Büyümeyi zorlamak yerine uyum sağlarsınız. Sulamanız, toprağı besler ve sabırlı kalırsınız. Benzer şekilde, kendinize koşulsuz sevgi göstermek, sabırlı öz bakım gerektirir. Dışarıdaki türbülansın ruhunuzu soldurmamasını sağlamak için stoacı felsefe, duygusal kontrol ve koşulsuz sevgiyi koruyarak içsel gücünüzü bulabileceğinizi belirtir. Değeriniz, koşullarda değil, onlara nasıl tepki vermeyi seçtiğinizde yatar. Ders 2. Öz odaklanmanın gücü. Öz odaklanma, lüks bir kavram değil, 2025'te gelişmek için bir gerekliliktir. Kendinizi netliğe ve amaca demirlemelisiniz. Bu, derin bir "neden bunu yapıyorum" sorusuyla başlamayı gerektirir. Kişisel hedeflerinizi tanımlamak ve nedeninizi anlamak her zaman kolay değildir. Mevcut önceliklerinizle yüzleşmeniz ve bunların gerçek arzularınızla uyumlu olup olmadığını sorgulamanız gerekir. Bu gerçeği ortaya çıkardığınızda, geçici görüşlerin veya yüzeysel normların sizi etkilemediği eşsiz bir güç alanına gireceksiniz. Marcus Aurelius, büyük bir stoacı filozof olarak bize hatırlatır ki, zihniniz üzerindeki gücünüz, dışarıdaki olaylar üzerinde değil, içsel dünyanızdadır. Bunu fark ettiğinizde, gerçek gücünüzü bulursunuz. Öz odaklanmanın özü bu prensipte yatar. Dünya gürültülü olabilir ama zihniniz gerçek gücünüzün bulunduğu yerdir. Öz farkındalığınızı geliştirdiğinizde esas olanı esas olmayandan ayırabilirsiniz. Kendinizi bilmenin bencilce olmadığını, hayati önem taşıdığını anlarsınız. Bu, sizi toplumsal baskılardan korur ve temel değerlerinizle uyumsuz standartları reddetmenize cesaret verir. Viktor Frankl, ünlü bir psikolog ve Holocaust kurtulanı, en yıkıcı koşullarda bile dış koşulların kontrolünün ötesinde anlam bulmuştur. İçsel olarak odaklanarak her şeyi kaybedebilse de bir insanın özgürlüğü, koşullar ne olursa olsun tutumunu seçme özgürlüğüdür. Frankl'ın büyük zorluklar karşısında iç dünyasına odaklanma yeteneği ona hayatta kalmasının ötesinde güç verdi ve milyonlara ilham kaynağı oldu. Hikayesi, stoacı inancın bir örneğidir. Başarının, başınıza gelenler değil, onlara tepki verme şeklinizle belirlendiği inancı. Öz odaklanma, başarıyı zenginlik, statü veya dışsal doğrulamayla ölçmek yerine, amacınızla uyumunuza göre yeniden tanımlamaya zorlar. Başarı, anlamlı süreçlere katılmanın sevinciyle ilgilidir. Sonuçların geçici heyecanıyla değil, kendinizi dönüştürmekten daha fazlasını yapmaktır. Bu, başkaları için bir örnek olmanızı sağlar. Bu bencillik değil, anlamlı bir hayat yaşamaya olan bağlılığınızın bir beyanıdır. Etrafınızdakilere yalnızca sözlerle değil, eylemlerinizle ilham verirsiniz. Sonuçta kendinize odaklandığınızda, gerçekte önemli olan şeyin düşünceleriniz, eylemleriniz ve büyümenizin kontrolünü elinize alırsınız. Dış dünyayı kontrol etmeye çalışmak boşunadır. Ancak iç dünyanızda ustalaşmak özgürleştiricidir. Bu ustalık, aksiliklerle karşılaştığınızda zorluklara sakinlik ve güçle yaklaşmanızı sağlar. İki kişi aynı olayı deneyimleyebilir, ancak tepkileri zihniyetlerine göre büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Biri hayal kırıklığına yenik düşerken, diğeri zorluğu büyüme fırsatına dönüştürür. Bir sonraki derste,
Dış yargılar arasında odaklanmanızı sürdürmenize yardımcı olacak araçları keşfedeceksiniz. Dünya, seçimlerinizi veya değerlerinizi sorguladığında siz nasıl tepki veriyorsunuz? Daha da derinleştiğinizde uyum içinde kalmayı öğrenmelisiniz. Eleştiri karşısında dik ve sarsılmaz durabilmek, zamansız bilgelikten önemli bir ders niteliğindedir. Ders 3. Eleştirilerle başa çıkmak ve ayakları yere sağlam basmak. Eleştiriler bazen öfkenin sonuçlarından daha kötü olabilir. Marcus Aurelius'tan gelen bu söz, eleştiriye nasıl tepki verdiğimizin, eleştirinin kendisinden çok daha önemli olduğunu hatırlattığı için güçlü bir uyarıdır. Stoacı felsefe, tepkilerimizi kontrol etmenin, odaklanmayı sürdürmenin ve kontrolümüz dışındaki faktörler tarafından sürüklenmekten kaçınmanın anahtarı olduğunu öğretir. Hülya'nın hikayesine bakalım. Çocuklarını büyütmek ve kendini geliştirmek için çabalayan bekar bir anne olan Hülya, yakın zamanda zihinsel ve fiziksel sağlığını iyileştirmek amacıyla bir yoga dersine katılmaya karar verdi. Ailesi, onun bu kararını alaycı bir dille eleştirdi. "Zaten çok fazla işin var. Neden yogayla uğraşıyorsun? Çocuklarına daha fazla zaman ayırmalısın." Geçmişte bu tür eleştiriler karşısında üzülüp öfkelenmiş ve kendini savunmaya çalışmış olabilir. Ancak şimdi Stoacı felsefeyi uygulamaya koyarak sadece gülümsedi. Akrabasına teşekkür etti ve konuşmayı nazikçe başka bir yöne kaydırdı. Hülya, tepkisinin kendi kontrolünde olduğunu anladı. Başkalarının görüşleri ne olursa olsun, kendine yatırım yapmanın bencillik olmadığını, sağlıklı ve huzurlu olduğunda çocukları için daha iyi bir anne olacağını biliyordu. Kendi kişisel gelişimini destekleyerek Hülya sadece kendi hayatını değil, çevresindekilere de olumlu bir rol model oluyordu. 2025'te birçok durumla karşılaşacak, Hülya'nın yaşadığı gibi başkalarının eleştirileri ve şüpheci bakışları kararlılığınızı sarsabilir. Ancak Stoacı felsefe, kişisel sınırlar koymamızı teşvik eder. Enerjinizi tüketen şeylere hayır demeyi öğrenmek, hedeflerinizi koruma eylemidir. Bu, sorumluluktan kaçınmak değil, öz saygınızı korumak demektir. Kendinizi geliştirmek, dünyaya karşı savaşmak anlamına gelmez. Bu, odaklanma ve kişisel gelişim için alan yaratmak anlamına gelir. Kendinizi dürüstçe ve amaçlı bir şekilde geliştirerek, yalnızca becerilerinizi, sağlığınızı veya zekanızı artırmakla kalmaz. Aynı zamanda çevrenizdeki insanlara karşı daha fazla empati ve anlayış geliştirirsiniz. Bu yolculuk, eleştirilerle savunmacı bir şekilde yüzleşmeden, sessiz bir şekilde başa çıkmanızı sağlar. Güven, denge ve saygınlığınızı korumanıza yardımcı olacak dikkat çekici bir tutum geliştirirsiniz. Hülya'nın hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendinizi geliştirme yolculuğunuzda eleştirilerle nasıl başa çıktınız ya da başa çıkmayı planlıyorsunuz? Hikayenizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Bu topluluğumuz için harika bir ilham kaynağı olabilir. Ders 4. Negatifliği motivasyona dönüştürmek. Olumsuzlukları güçlü bir motivasyona nasıl dönüştürebileceğinizi hiç merak ettiniz mi? Başarıya ulaşmak için sık sık cesaret kırıcı durumlarla karşılaşırız. Aşağılayıcı sözler, dostça olmayan bakışlar veya içeriden gelen şüpheler. Ancak bu zorluklar ustaca ele alındığında bizi büyümeye ve kendimize odaklanmaya iten bir yakıt haline gelebilir. Olumsuz deneyimleri kişisel gelişiminiz için bir katalizör olarak kullanmayı seçtiğinizde sadece kendinizi yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda hayatın tüm yönlerine de olumlu etkiler yayabilirsiniz. Kişisel gelişim, ruha tohum ekmek gibidir. Yavaş yavaş genişler ve gelişir. Her zorlukla karşılaştığınızda eleştirel düşünme, yaratıcılık ve karar verme yeteneklerinizi uyum yeteneğinizle birlikte geliştirirsiniz. Böylece
geleceğe daha sağlam bir temel atarsınız. Bunun bir örneğini sürekli pes etmeyen genç bir sporcu hikayesinde görebiliriz. Bu sporcu zorlu antrenmanlara katılarak her gün sınırlarını zorladı. Azmi sayesinde küçük zaferler elde etti ve kendine olan güveni arttı. Bu güven, başkalarının onu nasıl algıladığını etkileyerek yeni fırsatların kapılarını araladı. Bu uzak bir hikaye değil. Lionel Messi'nin gerçek yaşam yolculuğu da benzer bir örnek. Bir zamanlar yeteneklerinden şüphe eden bir futbolcu olan Messi, öz disiplini sayesinde tüm önyargıları aşarak küresel bir ikon haline geldi. Kişisel gelişim ayrıca duygusal zekayı ve etkili iletişim becerilerini de geliştirir. Kendi değerlerinizi net bir şekilde anladığınızda hem kişisel hem de mesleki ilişkilerinizde daha sabırlı ve empatik olursunuz. Bu süreçte yeni beceriler öğrenip farklı deneyimler edinmek yaratıcılığınızı besler. Bu da modern, sürekli değişen dünyamızda önemli bir faktördür. Kişisel gelişimi uzun vadeli bir yatırım olarak düşünün. Okuduğunuz her kitap, edindiğiniz her beceri ve üstesinden geldiğiniz her zorluk, sürdürülebilir bir gelecek inşa eden birer tuğladır. 2025 yılına kadar dünya sürekli uyum ve yenilik talep ederken, bugün üzerinde sürekli çalıştığınız küçük şeylerin temeli önemli hale gelecektir. Stoacı felsefeden alınacak en büyük derslerden biri, kendinizi dışsal onaylara bağımlılıktan kurtarmaktır. Unutmayın, değeriniz takipçi sayınızla veya elde ettiğiniz ünvanlarla belirlenmez. Bunun yerine tutkularınıza ve içsel değerlerinize dayalı kendi başarı tanımınızı yaratın. Olumsuzluk düşman değildir. Bu sadece kendini geliştirme yolculuğunuzda bir testtir. Her yargıyı ve her zorluğu zihinsel bir egzersiz olarak ele alın. Üstesinden geldiğinizde daha güçlü, daha özgüvenli ve kendinizin en iyi versiyonuna daha yakın olursunuz. Artık başkalarından takdir görmeye ihtiyacınız yok. Sadece kendinize ve kendi yolculuğunuza odaklanmalısınız. 2025, değişim ve gelişim için mükemmel bir başlangıç zamanı olacak ve siz bunun yaşayan kanıtı olacaksınız. Dönüşüm dersi 5. Tutarlı kişisel gelişim için stratejiler. Kişisel gelişim yolculuğunda anahtar, başkaları tarafından belirlenen standartları karşılamak değil, kendi içsel değerlerinizi keşfetmektir. Stoacı filozof Seneca, çok az şeye sahip olan değil, daha fazlasını arzulayan kişi fakirdir diyerek önemli bir noktaya vurgu yapmıştır. Bu içgörü, kendinize odaklanmanın ve sürdürülebilir gelişimi teşvik etmenin temel taşıdır. Kendinize sık sık şu soruyu soruyor musunuz? Kişisel başarılarım yeterince iyi mi? Kendinizi başkalarının kıyaslama ve yargı ağına kapana kısılmaktan kurtarın. Dışarıdan tanınmaya çabalamayı bıraktığınızda kaygınızın azaldığını fark edeceksiniz. Gerçek yaratıcılık ve tatmin bu yolda açılacaktır. Unutmayın, başarı toplumsal kabul değil, kendi kendinizle olan memnuniyetinizdir. Steve Jobs, Apple'dan kovulduğunda acılar içinde debelenmedi ve başkalarının beklentilerine ulaşmaya çalışmadı. Bunun yerine gerçek değerine odaklandı. Pixar'ı kurarak daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geri döndü. İşlerinizi tanınma veya eleştirinin değil, kendi değerinizin tanımlamasına izin vermeyin. Stoacı felsefeye göre yaşarsanız, kendi vicdanınızın onayını aradığınızda özgürlüğü bulursunuz. 2025 yılında kısa vadeli şöhret veya kar peşinde koşmayı bırakın ve hayatınıza gerçekten anlam katacak şeylere odaklanın. Tutkularınızı merkeze koyduğunuzda sadece başarıya ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda daha derin bir tatmin hissi de elde edersiniz. Yolculuğunuz gerçekten samimi ve kabullenme takıntısından kurtulduğunuzda sürekli ilişkilere zemin hazırlayabilir ve beğenilme ihtiyacınızı bırakmanızı sağlar. Bu da daha derin,
daha anlamlı bağlantılar kurmanıza yardımcı olur. 2025'te düşme riskiyle yüzleşmeden en yüksek basamaklara yükselemeyiz. Büyük hayallerinize bahse girme cesaretine sahip olun. Başarısızlık korkusunun veya başkalarının yargılamasının en dolu dolu yaşamanızı engellemesine izin vermeyin. Bir sonraki 5 derse geçmeden önce sizden küçük bir iyilik isteyebilirim. Şimdiye kadar öğrendiklerinizden keyif alıyorsanız ve gülümseyorsanız lütfen beğen düğmesine basın. Eğer henüz abone olmadıysanız neden abone olmadığınızı ve neler düşündüğünüzü bizimle paylaşın. Bu içerik pozitif enerjiyi daha fazla kişiye yaymaya yardımcı oluyor. Tıpkı sizin gibi biraz motivasyona ihtiyaç duyan daha fazla insan için bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki dersimiz, zorluklar ne olursa olsun, kendi yolunuzda yürümek için irade ve gücü nasıl koruyacağınızı gösterecek. Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Ders 6. Amacınıza sadık kalmak. Amacınıza ulaşmak, yalnızca bir başarı arayışı değil, aynı zamanda zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığınızı korumak için kendinize derin bir bağlılıktır. Stoacı felsefe, öz bakımın önemini vurgular. Çünkü yalnızca güçlü ve istikrarlı olduğumuzda zorluklarla yüzleşebilir ve etrafımızdakilere ilham verebiliriz. Öz bakım, kişinin hedeflerine sadık kalmasının temelidir. Zihinsel ve fiziksel sağlığınızı ihmal etmek, yaşamda tükenmişliğe ve dengesizliğe yol açabilir. Başarı, yalnızca kariyer başarıları veya maddi kazanımlarla değil, aynı zamanda 2025 bağlamında açık bir zihni ve huzurlu bir kalbi koruma yeteneğiyle de ölçülür. Değişkenlik ve baskılarla dolu bir dünyada kendinize yatırım yapmak bencillik değildir. Aksine, önümüzdeki zorlukların üstesinden gelmek için bir zorunluluktur. Zihinsel sağlık, hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için temeldir. Farkındalık, öz yansıtma ve stres yönetimi gibi uygulamalar, netlik ve kararlılık sağlar. Örneğin, Daniel'in hikayesini ele alalım. Maceraperest bir yazar olan Daniel, Himalayalarda tırmanırken hayatını tehdit eden bir kaza geçirdi. Günlerce yeterli yiyecek olmadan ve dış dünyadan tamamen kopuk bir şekilde bir kar fırtınasında mahsur kaldı. Umutsuzluğa kapılmamak için nefesini kontrol etmeye, anda kalmaya ve her anında hayatta kalmanın anlamını bulmaya odaklandı. Daniel, kalan kağıt parçalarına bir günlük yazarak en çok değer verdiği şeyleri, ailesine olan minnettarlığını ve doğaya olan tutkusunu belgeledi. Bu notlar kurtarma gelene kadar ona motivasyon kaynağı oldu. Daniel, deneyimlerini yansıtarak hedeflerine bağlı kalmanın ve kişisel değerlerine odaklanmanın zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olduğunu paylaştı. Hikayesi, zihnimizde ustalaşarak, sakin kalıp gerçek amacımıza odaklandığımızda, her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi ve daha güçlü çıkabileceğimizi gösteriyor. Hedeflere ulaşmada fiziksel sağlığın rolü de büyük önem taşır. Sağlıklı bir vücut, keskin bir zihni besler ve dayanıklılığı artırır. Baskı altında düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve yeterince dinlenmek, üretkenliği artırarak tükenmişlik riskini azaltır. Dinlenme, enerjiyi yeniden şarj etmenin ve duyguları yönetmenin temel bir bileşenidir. İç ateşimizi sürdürebilmek ve ilerlemeye devam edebilmek için dinlenmeye ihtiyacımız var. Kendimize odaklanmak bencillik değildir. Aksine kişinin hayatındaki rolleri daha etkili bir şekilde yerine getirmesinin ön koşuludur. Bir uçakta oksijen maskesi takma gerekliliği gibi başkalarına yardım etmek için önce kendi zihinsel, fiziksel ve duygusal refahınızı sağlamanız gerekir. Bu temeli oluşturarak bireyler yaşamın zorluklarını aşmak ve büyümek için gereken gücü kazanır. Nihayetinde hedeflerle uyumlu bir şekilde yaşamak
varış noktasına ulaşmakla değil, yolculuğun her adımını takdir etmekle ilgilidir. Unutmayın ki, siz hayatınızın hikayesindeki merkezi figürsünüz ve ancak sağlıklı olduğunuzda anlamlı bir yaşam yazmaya devam edebilirsiniz. 7 numaralı ders. 2025 ve sonrası için kendinizi güçlendirmek. 2025'e adım atarken odaklanmamız gereken önemli bir nokta içe dönmektir. Stoacı, bilgeliğin dönüştürücü gücünü kucaklayarak yeni yılda kendimizi güçlendirme yolculuğuna çıkmalıyız. Stoacı, filozoftan Epikuros'un öğrettiği gibi dış koşullarımızı seçemeyiz. Ancak her zaman onlara nasıl tepki vereceğimizi seçebiliriz. Bu fikir, dikkat dağıtıcı şeyler ve dışsal etkilerle dolu bir dünyada kendimizi güçlendirme çabamızla mükemmel uyumludur. Kendini güçlendirmek, başkalarının kötü davranışlarını hoş görmekle ilgili değildir. Dış dünyadaki zorluklar karşısında sakinliğimizi korurken, kendi saygımızı ve derin amacımızı sürdürmek anlamına gelir. Düzenli bir şekilde akan bir nehir gibi, yolumuzdaki engellere rağmen içsel inançlarımıza bağlı kalmalıyız. Dışsal koşullardan etkilenmeden bu içsel güç gerçek enerjimizin kaynağıdır. Karşılaştığımız dış koşullar yalnızca kendi titreşimlerimizin frekansına ve içsel varlığımızın durumuna bağlıdır. Enerji, en yüksek ideallerimizle rezonansa girdiğimizde bağlandığımız kozmik akışı temsil eder. Mevcut an zorlayıcı olabilir. Ancak bu zorluklarla nasıl başa çıktığımız, yarattığımız gerçekliği şekillendirmede anahtar bir faktördür. Bu bağlamda gerçeklik, sürdürmeyi seçtiğimiz frekansın bir yansımasıdır ve gerçek güç burada başlar. Arzu kavramını düşünün. İçimizdeki derin özlemler ve kişisel hırslar deneyimlerimiz aracılığıyla oluşur ve belirli sonuçlara dönüşmeden önce titreşimler üretmeye başlar. Bu arzulara ulaşmanın anahtarı, duygusal durumumuzun ve inançlarımızın sahip olduğumuz hırslarla uyumlu olmasını sağlamaktır. Uyum sağlandığında arzumuz şekil almaya başlar. Ancak istediğimiz ve mümkün olduğuna inandığımız şeyler arasında bir tutarsızlık oluşursa, bu durum titreşimsel bir boşluğa yol açar. Bu boşluk, olumsuz duygular, öfke veya hayal kırıklığı gibi hisler olarak ortaya çıkabilir. Bu boşluk, düşüncelerimizin ve duygularımızın hayatımıza geçirmek istediğimiz arzularla senkronize olmadığı dönemde oluşur. Bu boşluğu kapatmaya başladığımızda, inançlarımız arzularımızla uyumlu hale gelir ve duygularımız bu arzularla rezonansa girdiğinde gerçekliğimiz değişecektir. Thomas Edison'un yolculuğuna baktığımızda bu durumu görebiliriz. Edison, potansiyeline olan inancını asla kaybetmedi ve sayısız başarısızlıkla karşılaşmasına rağmen hedeflediği sonuçla olan duygusal bağı onu vazgeçmemeye teşvik etti. Bu, kendi kendini güçlendirmenin ve düşüncelerle gerçeklik arasındaki boşluğu ortadan kaldırmanın somut sonuçlar yaratabileceğini göstermektedir. İlerledikçe, duygularımızın yalnızca tepkiler olmadığını, aynı zamanda duygusal durumumuzu besleyerek ve bunu arzularımızla uyumlu hale getirerek olmak istediğimiz yerle mevcut halimiz arasındaki boşluğu kapatabileceğimizi anlamalıyız. 2025'te istediğiniz hayatı yaratmak için arzularınızı ve duygularınızı hizalamaya hazır mısınız? Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşın. Bu yıl kendinizi güçlendirmek için hangi adımları atmayı planlıyorsunuz? Haydi bu yolculuğa başlayalım. Ders 8. Zorluklarla karşılaşma. Dayanıklılık oluşturma. Hayat her zaman zorluklarla ve öngörülemeyen değişimlerle doludur. Dayanıklılık sadece bu zorlukların üstesinden gelmeyi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu zorlukların hayatımızı daha anlamlı hale getirmesine yardımcı olur. Gerçek dayanıklılığı oluşturmak için ilk adım kendinize yatırım yapmaktır. Kendi gelişiminize odaklandığınızda
sadece zorluklarla başa çıkma becerilerini kazanmaz, aynı zamanda daha güçlü bir birey olursunuz. Dışarıdan bakıldığında hayatın getirdiği zorluklar güvensizlik hissetmenize neden olabilir. Ancak içsel gücünüzü keşfettiğinizde her şey çok daha kolay hale gelir. Kendi kişisel gelişiminize odaklandığınızda daha önce fark etmediğiniz güçlü yönlerinizi ve yeteneklerinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Bu güçlü yönler topluma ve çevrenize katkıda bulunmanıza yardımcı olacak araçlar haline gelir. Örneğin, iletişim ve dinleme becerilerinizi geliştirerek etrafınızdaki insanlara ilham kaynağı olabilir, onların zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilirsiniz. Zihinsel olarak güçlü olduğunuzda, sorunları yaratıcı ve etkili bir şekilde çözme yeteneğine sahip olursunuz. Bu sadece kendiniz için değil, diğer insanlara destek olabilmeniz için de önemlidir. Kendi gelişiminiz, anlamlı katkılarda bulunmanız için sağlam bir temel oluşturur. Sürekli büyüme arayışında olan bir kişi, tükenmekten veya çaresiz hissetmekten kaçınır. Aksine, her zaman yardım etmeye ve katkıda bulunmaya hazır olur. Böylece içsel bolluk içinde yaşar. Öz farkındalık ve kasıtlı gelişim, dayanıklılığın temel taşlarıdır. Güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamak, geliştirilmesi gereken alanları dürüst bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olur. Değişimle başa çıkmak için gereken nitelikler, bir ağacın düzgün bakımla büyüyüp meyve vermesi gibidir. Uyum sağlama ve dayanıklı olma yeteneği, zorlukların üstesinden gelmenin anahtarıdır. Hayat tarafından sürekli sınanan birini düşündüğümüzde, bu kişinin kendini yeniden değerlendirdiğini, öğrendiğini ve daha önce düşünmediği kişisel beceriler üzerinde çalıştığını görebiliriz. Kişi sadece daha güçlü hale gelmekle kalmaz. Aynı zamanda etrafındakiler için büyük bir cesaret kaynağı olur. Zor zamanlarda insanlara rehberlik etmek, dayanıklılığın gücünü gösterir. Bu süreç sadece sizin ayağa kalmanıza yardım etmekle kalmaz, aynı zamanda içinde bulunduğunuz topluluğa da pozitif bir değişim getirir. Kendiniz için dayanıklılık oluşturduktan sonra, başkalarının fikirlerine bağımlılığınızı azaltarak nasıl gelişeceğinizi göreceksiniz. Bir sonraki derste, dış yargılara olan bağımlılığı nasıl bırakacağınızı ve her zamankinden daha kendinize güvenli bir şekilde nasıl ilerleyeceğinizi inceleyeceğiz. Bu dersi kaçırmayın. İlerlemek için bırakmak konusunu keşfedeceğiz. Ders 9. Dış onaydan vazgeçmek. Dışsal onay arayışına kapılmak kolaydır. Ancak Stoacılık, gerçek mutluluğun toplumun tanınmasından değil, kendi değerlerimiz ve hedeflerimizle uyumlu bir şekilde yaşamaktan geldiğini öğretir. Başkalarından onay aramayı bırakmayı öğrendiğinizde, içsel gücü ve huzuru bulabilirsiniz. Stoacılığın en önemli derslerinden biri, kendinize odaklanmaktır. Kendinize anlattığınız hikaye, başkalarının sizi tanımlamasına veya yargılamasına izin vermediğinizde, zorluklarla nasıl başa çıktığınızı belirler. Gerçekten seçtiğiniz şekilde yaşamakta özgürsünüz. Karşılaştığınız her zorluk, öğrenme ve büyüme fırsatıdır. Bu, her zaman mükemmel olacağınız anlamına gelmez. Ama her zaman ilerleyerek kendi hatalarınızdan olgunlaşacağınızı gösterir. Tipik bir örnek olarak Ayla'nın hikayesini ele alalım. Ayla, uzun yıllar boyunca ailesi ve toplumun baskılarıyla karşı karşıya kalan bir kadındır. Sürekli olarak değerinin başkaları, özellikle ailesi tarafından tanınmasıyla doğrulandığını hisseder. Ancak bir gün mutluluğunun başkalarının onayına veya övgüsüne bağlı olamayacağını fark eder. Bu farkındalık Ayla'yı değiştirmeye yönlendirir. Kişisel gelişimine odaklanmaya başlar ve çevresindekilerin beklentilerine göre yaşamaktan ziyade kişisel hobilerine zaman ayırır, yeni beceriler öğrenir ve hiç düşünmediği iş fırsatlarını keşfeder. Sonuç olarak daha mutlu ve daha özgür hissetmeye başlar, çünkü kendi değerleri doğrultusunda yaşadığını bilmektedir.
Kendi eylemlerinizin sorumluluğunu almak, başkalarına olan bağımlılıktan kurtulmanın önemli bir adımıdır. Yargılar her durumu kontrol edemez. Ancak bu durumlara nasıl tepki vereceğinizi kontrol edebilirsiniz. Zorlukların üstesinden gelmek, duygusal kontrol ve dayanıklılık gerektirir. Bunun yanı sıra kişisel gelişimle de bağlantılıdır. Mükemmel olmak değil, kendinizin en iyi versiyonu olmak önemlidir. Mükemmellik, soyut bir kavramken, ilerleme pratik ve sürekli bir yolculuktur. Kişisel gelişime yatırım yaptığınızda yaşamınızın daha anlamlı hale geldiğini göreceksiniz. Çünkü amaç ve özgünlükle yaşamaktasınız. Stoacılık, bizi başkalarını kontrol etmeye çalışmak yerine kendimizi kontrol etmeye teşvik eder. Başkalarını değiştirmeye çalışmak yerine kendinizi değiştirmeye odaklanarak eylemlerinizle başkalarına ilham verebilirsiniz. Değerlerinize göre yaşadığınızda çevrenizde doğal olarak olumlu bir etki yaratırsınız. Gerçek özgürlük dış onaydan vazgeçtiğinizde gelir. Onay ve başarı başkaları tarafından belirlenemez. Asıl özgürlük amacınıza yönelik bir hayat yaşadığınızı bilmekte ve iç huzurunun kaynağında yatmaktadır. Ders 10. Koşulsuz mutluluk ve başarıya giden yol. Koşulsuz mutluluk ve başarı dışarıdan aranacak şeyler değil, daha ziyade kendinizi bulmanın ve anlamanın bir sonucudur. Şimdiki zamanda yaşamaya odaklandığınızda, vücudunuza ve kendi farkındalığınıza dikkat ettiğinizde, bu gerçekliğin içindeki görünmez gücü keşfetmeye başlarsınız. Koşulsuz mutluluk, kendinizi derinlemesine anlama ve sevme sürecidir. Pozitif titreşimleri beslemeye karar verdiğinizde ve gerçeklikten kaçmadığınızda bilinçli olduğunuzu fark edersiniz. Bu bilinç, sadece var olmak değil, kendi değerlerinizi, yeteneklerinizi ve sahip olduğunuz sonsuz potansiyeli anlamaktır. Kendinizi kanıtlama veya dışarıdan kabul görme ihtiyacını hissetmediğinizde, gerçek benliğinize sadık yaşamaya başladığınızı fark edersiniz. Değerinizi unuttuğunuzda ve olumsuz düşüncelere kapıldığınızda yanlış inançların girdabına düşersiniz. Aslında inançlar tekrar eden düşüncelerdir ve zamanla güçlenir. Bunun tipik bir örneği günlük yaşamda karşımıza çıkar. Başkalarının sizi nasıl algıladığına fazla odaklandığınızda bir partiye katıldığınızı hayal edin. Bu durumda anların tadını çıkarmak yerine sosyal etkileşimde başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğüyle ilgili endişeler taşırsınız. Doğru mu söylüyorum? Yanlış bir şey mi yapıyorum gibi düşünceler kendi duygularınıza odaklanmanızı engeller. Bu durumda kendinizle bağlantı kurma ve hayatın her anını dolu dolu yaşama fırsatını kaçırabilirsiniz. Kendinize dönerek iç sesinizi dinlemeyi öğrendiğinizde, mutluluğun başkalarından onay almakla ilgili olmadığını, kendinizi nasıl takdir edeceğinizi bilmekle ilgili olduğunu fark edersiniz. Gerçek başarının anahtarı, başkalarına değerinizi kanıtlamak değil, temel değerlerinizle uyumlu yaşamaktır. Bu yaklaşım, iç huzuru oluşturmanıza yardımcı olurken, başkalarının yargılarından veya tepkilerinden bağımsız, daha dolu ve mutlu bir hayata ulaşmanızı sağlar. Kendinizle bağlantıda kaldığınızda, içinizden gelen enerjiyi hissedecek, bu enerji sayesinde arzuladığınız başarıyı elde edebileceksiniz. Stoacılığa dair 10 dersin sonunda, kendinize odaklanmanıza yardımcı olacak bir yolculuğa çıktığınızda, hepimizin bu felsefeyi uygulayabileceğini görüyorsunuz. Hayatlarımızın kontrolünü ele almak için dış etkenlere kapılmamak, kendimizi önemsemek ve güçlendirmek gereklidir. Her ders, soyut bir ilke olmaktan öte, içsel gücünüzü geliştirmenize yardımcı olacak pratik bir araçtır. Duygusal özdenetim geliştirmek, özgürlüğü ve başkalarının yargılarından bağımsız bir hayat sürmeyi hak ettiğimizi anlamamıza yardımcı olur. Bu stoacı dersler hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. A. Kesinlikle katılmıyorum. B. Katılmıyorum. C. Tarafsızım. D. Katılıyorum. E. Kesinlikle katılıyorum.
Eğer bu dersleri yararlı bulduysanız videomuzu beğenmeyi unutmayın ve paylaşın. Böylece arkadaşlarınız da bu değerlerden faydalanabilir. Ayrıca Stoa Focus kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece bir sonraki içeriklerimizi kaçırmazsınız. Gelecekte daha ilginç ve derin konularla karşınızda olacağız. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. 2025 yılının başarılarla dolu olmasını, barış ve özgürlük içerisinde geçirmenizi diliyoruz. Gerçekten harika bir yeni yıl dileriz.